Bir arabanın direksiyonu sadece yuvarlak bir tekerlek mi sandı? Otomobil tarihinde direksiyon, sanat eserinden bilim kurguya kadar akıl almaz tasarımlara büründü. İşte geçmişten bugüne en ilginçleri. Hikayemiz 1955'te Paris Otomobil Fuarı'nda başlıyor. Citroen DS sahneye çıktığında ziyaretçiler adeta büyülendi. Çünkü direksiyonu da en az gövdesi kadar devrimciydi. Tek kollu, ince, zarif. O dönemde rakipler kalın 2 ya da 3 kollu direksiyonlar oldu. Bu tek kol fikri Citroen'in sonraki 10 yıllarına damga vuracaktı. Şimdi yarış pistine gidiyoruz. Maserati 250F, 50'lerin efsane Formula 1 aracıydı. Fangio bu araçta şampiyon oldu. Direksiyonu ise bugünün düğme dolu simitlerinin tam tersi. İncecik bir jant, sıcacık bir ahşap çember. Hiçbir elektronik yok. Sadece sürücü, lastikler ve yol. İşte saf, katıksız sürüş hissi buydu. 63'te Bertone, Cenevre'de bir bomba patlattı. Chevrolet Corvair Testudo. Bir kaplumbağa kabuğunu andıran bu konseptin direksiyonu da sıra dışıydı. Düz tepeli, 2 kollu, sanki bir uzay aracının kumandası. Genç tasarımcı Giugiaro'nun imzasını taşıyordu ve geleceğin tasarım dilini yıllar öncesinden müjdeliyordu. 70'e geldiğimizde Citroen DSS'in mirasını daha da ileri taşıdı. Citroen SM. Maserati motoruyla güçlenen bu lüks kupe yine o ikonik tek kollu direksiyonu kullanıyordu. Aerodinamik gövdesi, kendi kendine dönen farları ve sıra dışı kokpitiyle SM bir arabadan çok geleceğe açılan bir kapı gibiydi. Ve işte tüm zamanların en akıl almaz direksiyonlarından biri, Maserati Boomerang. Giugiaro'nun bu başyapıtında bütün göstergeler direksiyonun tam ortasındaydı. Gösterge paneli sabit duruyor, direksiyonun deri kaplı çemberi onların etrafında dönüyordu. Üstelik bu fütüristik görünümün altında ciddi bir mühendislik vardı. Direksiyon kolonu kaza anında geri kaçmasın diye zincirle sabitlenmiş, göbeği ise ileride bir hava yastığına yer açacak şekilde tasarlanmıştı. Her konsept çılgın değildi. Bazıları zarafetiyle fark yaratıyordu. Lamborghini Huracan markanın daha uygun fiyatlı spor arabasıydı. Direksiyonu sade, 3 kollu ve tamamen sürüşe odaklıydı. 70'lerin o saf İtalyan sportif ruhunu yansıtıyordu. Gösteriş değil, his. 78'de Bertone ve usta tasarımcı Gandini, Lancia Sibilo ile sınırları yıktı. Direksiyon tek parçaydı, kollar yoktu. Elin avucunu saracak şekilde tasarlanmış son bir kütleydi. Göbeğinde sadece 3 kırmızı düğme ve uyarı ışıkları vardı. Tüm bilgiler ise gösterge yerine gösterge paneline oyulmuş yatay ekranlardan veriliyordu. 1978'de dijital bir kokpit. 80'de yine Bertone, yine cesur bir adım. Lamborghini Aton. Bu üstü açık konsepte direksiyon tek bir koldan, gösterge panelinin önünde adeta havada asılı duruyordu. Üretime hiç geçmedi ama o yıllarda bir arabanın içinin ne kadar sıra dışı olabileceğini herkese gösterdi. 80'lerin ortasında Japonya farklı bir yoldan gitti. Mazda MX-3 Tokyo'da tanıtıldığında bir araba kokpitinden çok bir avcı uçağının kokpitine benziyordu. Yuvarlak bir simit yerine iki yandan kavradığın çift kollu bir kumanda vardı. Bu bugün konuştuğumuz yok tasarımının çok erken bir habercisiydi. 94'te İngiltere gösterişe değil zarafete oynadı. Aston Martin DB7 markayı yeniden hayata döndüren model oldu. Direksiyonu sade, yuvarlak, ahşap ve deriyle işlenmişti. Çılgın bir tasarım değil, bir centilmenin elinde duracak kadar zarif bir el işçiliğiydi. Bazen en güçlü ifade sadeliktir. 99'da BMW geleceği bir araca sığdırdı. Z22. Bu deney aracının direksiyonu tekerleklere mekanik olarak bağlı bile değildi. Komutlar elektrik sinyalleriyle gidiyordu. Yani tam bir steer by wire. Dahası direksiyonda parmak izi okuyucu vardı. Arabanı parmağınla tanıyordu. Tesla bunu popülerleştirmeden çok önce BMW çoktan denemişti. 2000'lerin başında Hollandalı Spyker köklerini havacılığa dayadı ve bunu içeride sonuna kadar yaşattı. Spyker C8'in kokpiti klasik bir uçağın pilot kabini gibiydi. Açıkta duran metal mekanizmalar, türbin desenli detaylar, direksiyonun her parçası bu bir araba değil, bir uçak der gibiydi. 2004'te Ferrari pisti yola taşıdı. F430'un direksiyonunda devrim niteliğinde bir şey vardı. Manettino. Bu küçük kırmızı kadranlardan aracın sürüş modunu, çekiş kontrolünü, vites sertliğini değiştirebiliyordun. Formula 1 pilotlarının yıllardır yaptığı şey artık sıradan bir yolda mümkündü. Bugün neredeyse her spor arabada bunun bir versiyonu var.
Eğer pisti yola taşımak diyorsak Pagani Zonda bunu en uca götürdü. Bu pist canavarının direksiyonu neredeyse birebir bir Formula 1 direksiyonuydu. Ortasında dijital bir ekran, üstünde onlarca düğme ve şanzımanı kontrol eden kollar. Bir sanat eseriyle bir yarış silahının tam ortasında duruyordu. Pagani için direksiyon bir parça değil, bir mücevherdir. Bu ayranın simidi son bir alüminyum bloktan tek parça halinde oyularak işlenir. Pagani'nin göstergeleri ise plastik değil. İsviçre'de bir saat kadranı ustası tarafından tıpkı lüks bir kol saati gibi metalden elde yapılır. Yani bu direksiyonun arkasında bir mühendis kadar bir kuyumcu emeği de vardı. Yolculuğumuzu geleceğe bakan bir konseptle bitiriyoruz. Honda e-Vister. Bu küçük elektrikli spor araba yuvarlak simidi bırakıp iki kollu, yarı dümen tarzı bir tasarıma geçti. Bugün Tesla'dan Nexus'a kadar gördüğümüz yok direksiyonların geleceğini daha o yıllarda işaret ediyordu. Basit bir tekerlekten bir sanat ve teknoloji eserine. Direksiyon her dönem otomobilin ruhunu yansıttı. Sence en ilginci hangisiydi? Yorumlara yaz, bir sonraki videoda kapı tasarımları.